112. ülkem Kuveyt'e hoş geldiniz. 1 saat 40 dakikadır vize almaya çalışıyorum. Burada dinar dolardan daha değerli. Ülkede eğitim bedava, sağlık bedava. En güzel yanı da Türkiye'de kış yaşanırken burada yazı yaşayabiliyorsunuz. Emirlikle yönetilen bir ülke Kuveyt. Umarım bizim ülkemizde cezalar inşallah gelir ve şöyle tertemiz oluruz. Yani bütün ülkeyi şu alışveriş merkezine soksak anca yer kaplar muhtemelen. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar uzun fotoğrafım, videom çekilmedi. Bir bu kadar Amerika'ya giderken falan aranırsınız. Az önce check-in yaparken kadın bana şu soruyu sordu. Eğer Kuveyt seni ülkeye almazsa ülkeden çıkarken yine aynı havayoluyla dönmen gerekiyor. Uçak bileti param var mı dedi. Sizlere iyi seyirler. Bana da şahane bir Kuveyt gezisi olsun. Başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun 112. ülkesi Kuveyt'e gitmek üzere. Herkese merhabalar diyorum. Nasılsınız? Şu anda Irak'ın başkenti Bağdat'tayım. Birazdan uçağa bineceğim ve 112. ülkem sizleri Kuveyt'e götüreceğim. Körfez ülkeleri içerisindeki en zengin yerlerden bir tanesi. Kişi başı 100 bin doların üstünde. Benim de daha önce bu Körfez ülkeleri içinde hiç gitmediğim bir ülkeyi birlikte ziyaret edeceğiz. Irak'tan artık yavaştan çıkıyorum ve şu havalimanından şuraya gelene kadar 6 farklı arama noktasından geçtim. Köpeklere kadar aradılar. Havalimanının dışında 2 farklı yerde aranıyorsunuz. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok polisin ve X-ray cihazının kontrol noktasında olduğunu görmemiştim. Burası ilk oldu. Yani gerçek anlamda şuraya gelene kadar bir orduyu geçtim diyebilirim. O yüzden ilginç bir tecrübeydi. Irak'tan artık çıkıyoruz. Zor bir ülkeydi. Çöl kumlarının havalarda uçuştuğu tozlu bir kentlerin içerisinden geçtik, gezdik ve size elimden geldikçe göstermiştim. Artık bugün 8. 9. gün mü ne? Şöyle biraz da zenginlik görmek istiyorum. Yani burada tamam zengin mahalleler vesaire var ama gerçekten çok zor bir ülke. Burayı gezmek öyle kolay değildi. İnsan ister istemez hem güvenlik endişesi yaşıyordu hem de zor. Yani videolarımda izlemişseniz de anlamışsınızdır, zaten kolay değildi. Tabii ki bir Afrika değil ama yine de bu kadar körfez ülkelerinin içerisindeki o zenginlikten sonra buralar çok ama çok gelişmemiş yerlerdi. Daha çok uzun yolları var. İnsanlar çok rahat ve inanılmaz bir gelir adaletsizliği olduğu için toplumsal yatırım, halka yatırım çok azdı. Bunların hepsini anlatmıştım. Zaten yine biliyorsunuz bütün bu gezilerimin hepsini açıklamaya koyarım. Oradan bakarsınız. Çünkü buralara nasıl geldim, hangi videoları yaptım, siz gelirseniz nerelerde kalmalısınız hepsini açıklamaya bırakacağım. Bu benim artık 112. ülkem. Kaldı 85 inşallah. Hepsine gidip ne olacak ben de bilmiyorum ama en azından şunu hayal ediyorum. Hani kapıdan girerken gümrük memuru şeyi soruyor ya, daha önce burada bulundunuz mu? İşte ilk defa mı geliyorsunuz diye. Hayır kardeşim, daha önce de geldim diyebilme gururunu yaşamak istiyorum. Herhalde en büyük hayallerimden bir tanesi dünyadaki bütün ülkelere gidip bunu başarmak ve sizlere de aktarmak. Türkçe içerik, rehber anlamında Türkiye'de güzel bir faydalı platformun içerisinde olmaktan da mutluluk duyuyorum. Faydam da dokunuyorsa birilerine ne mutlu bana, bu yolculuklarından ilham olanların. Umarım kıvılcımları yangınlara döner. Bak yeni bir yere gideceğim ya, nasıl yüzüm gülüyor. O yüzden hanımlar beyler gezimize başlayacağız ama biliyorsunuz sizler için küçücük ama bizim için çok kıymetli olan küçük bir yorumunuz, bir beğeninizi atarsanız bu şekilde YouTube videoları önünüze düşürüyor. Biz de işimizi yaparken motive olup daha başarılı oluyoruz. Bunun hani doğrusu bu. Benim bu işi sürdürülebilir yapmam için izlenmem lazım. İzlendikçe motive olmam lazım. Para kazanmam lazım, gezmem lazım. Tamamen sistem bu. O yüzden hani izlerken sen şimdi böyle ayağını uzatmışsındır, elinde kumanda. Bir durduruver videoyu. Telefonundan veya tabletinden bir yorum bir de beğeni atarsan videoya, benden kralı yok. Şimdi uçağa doğru gidiyorum. Ama size bir şey söylemeyi unuttum. Unuttuğum şey şuydu. Körfez ülkeleri özellikle dışarıdan çok göç alıp iş istihdamından dolayı ve çok zengin oldukları için talep gören bir coğrafya. Az önce check-in yaparken kadın bana şu soruyu sordu. Eğer Kuveyt seni ülkeye almazsa ülkeden çıkarken yine aynı havayoluyla dönmen gerekiyor. Uçak bileti param var mı dedi.
Ya dedim ablacığım sen ne diyorsun? Benim pasaportuma baksana, damga vuracak yer yok dedim. Güldü. Sonra gitti müdürlerine, üstlerine sordu. Onlar da okey dediler. Dönüş bileti soruyorlarmış. Kuveyt'te girerken de online vize alıp girebiliyoruz. Ya da kapıda vize alabiliyoruz. O kısmı kolaymış ama hani bunu hiç duymamıştım. Cebinde param var mı diye sorulur mu insana ya? Beni fakir mi sandı, anlamadım, öyle mi görünüyor bilmiyorum. Neyse bunu yaşadık. İkna ettim kadını. Zengin bir yere gideceğimiz için demek ki böyle önlemler oluyormuş. Bilmiyorum, ben de ilk defa duydum. O yüzden bakalım Kuveyt'te bizi neler bekliyor. Hanımlar beyler, sizlere iyi seyirler. Bana da şahane bir Kuveyt gezisi olsun. Başlıyoruz. Gezimiz Aura Sebilon su arıtma cihazlarının desteğiyle başlıyor. İşte Bağdat'taki havalimanı bu şekilde. Bütün terminalleri neredeyse yürüyerek geçtiğim için size örnek bir şu an bindiğim terminali de göstermiş olayım. Ya bak, bir şey daha göstereceğim. Artık şundan kurtulacağıma o kadar memnunum ki. Bakın, havalimanındaki kafede bile sigara içiyorlar, biliyor musun? Püfür püfür, az önce burada sigara hala kokuyor. Bundan kurtulacağım için o kadar mutluyum ki. Bu kadar çok sigara içen bir toplum görmedim ben. Ve küçücük çocukların yanında bile püfür püfür içiyorlardı. Bu kısmı hiç beğenmedim, itiraf ediyorum. Uçağımız bu. Dubai'ye aktarmalı gidiyoruz. Anlatırım yolda. Hadi, uçak kaçacak. Allah'ım, burada da mı kontrol var? Burası bile insanı bekletiyor. Anlamış değilim yani. Bitmek bilmiyor. O kadar yavaş ki her şey. Ortam buydu. Hadi bakalım Irak, hoşça kal. Size sigaranızda keyifli günler dilerim. Uzunca bir süre sigara kokusu duymak istemiyorum gerçekten. Bir bu kadar Amerika'ya giderken falan aranırsınız. Uçağa binerken de arkamda insanların çoraplarına kadar çıkartıp X-ray'lerden geçirtiyorlar. Yine son kez de arandık. Artık Dubai'ye uçabiliriz. Ülke içinde gezerken de mesela Kerbela'ya falan giderken bile çok büyük kapılardan geçip arama noktalarından geçerek ilerliyorduk. Onları göstermiştim. Burada hani bu olması çok normal ama 6-7 kere aranmak çok ilginç geldi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey tecrübe ediyorum. Ne kadar artık risk seviyesi yüksekse o yüzden didik her noktada arıyorlar. Şimdi size yolculuk başlarken daha önce uçağa alıyorlar. Birkaç şey göstermek istiyorum. Bakın, ben şu anda Türkiye şurası. Irak'ın, bakın batımızda Suriye, aşağısı Suudi Arabistan, doğumuzda İran var. Şurası komple bakın İran ülkesi. Şurası da Basra. Bakın şuradan aslında Basra Körfezi'ne açılıyor. Irak'ın tek denize kıyısı burası. Şurası da Kuveyt ülkesi işte. Aslında buradan buraya ben otobüsle bile giderdim. Ama çok önermediler. O yüzden uğraşmak istemedim. Kuveyt'e de direkt uçak bugün yoktu. O yüzden şimdi buraya gideceğim. Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Dubai'ye. Oradan aktarma yapıp Körfez'den Kuveyt'e uçacağım. İşte Körfez ülkelerinin içerisindeki en ucuz havayolu şirketlerinden bir tanesi Air Arabia. Şimdi onunla uçuyorum. Bizim Pegasus gibi düşünebilirsiniz ama bir tık daha yeme içme koltuk seçimi konusunda iyisi gibi. Çok uzun mesafelerde önermem ama yakın mesafelerde daha bütçeli oluyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçarken de normalde Dubai'ye mesela vize var ülkeye girersen ama aktarma yapacaksak vize yok. Ve dikkat etmek gereken bir husus daha var. Bu havayolu şirketlerinin çoğunda yolcu sorumluluğunda aktarma olabilir. Yani bu şu demek: ben buradan bagajımı verdim, Dubai'den aktaracak, Kuveyt'e vermeyecek bagajımı. Benim Dubai'de bir daha almam lazım demek. Buna çok dikkat edin, biletler daha ucuz olur ama küçücük yazarlar. Bu olduğu zaman Dubai'ye girmeniz gerekir, yani vize almanız gerekir. O yüzden buna her zaman o küçücük notlara bakmanızı öneririm. Bence çok değerli bir bilgi de verdiğimi düşünüyorum. Tabii bir de buranın Flynas gibi böyle ucuz bütçeli havayolu şirketleri de var. Onları da kullanabilirsiniz. Ama uzun yolculuklarda kaliteli olsun, güzel olsun derseniz Emirates en iyisi. Katar Hava Yolları, Etihad, bunlar 2050 yılından havayolu şirketleridir. Çok rahat ederek uçarsınız. Bu bilgileri de verdik. Körfez'i de biraz tanıdık. Gari nereye gidiyoruz? Kuveyt'e uçabiliriz. Hadi uçağa binelim. Yaklaşık 2 saatlik uçuş sonrasında şu anda Dubai'deyim. Hemen 50 dakika sonra bir uçak daha var.
Şimdi 2 saat güneye indim. Şimdi ise 1 saat kuzeye çıkacağım. Başka uçak yoktu, ne yapayım? Buradan aktarma yapacağım. Burası Şarjah. Yani Dubai'nin merkezindeki o büyük havalimanı değil. Bizim küçük Sabiha gibi düşünebilirsiniz. Gerçi o da artık çok küçük değil de. Böyle daha böyle düşük bütçeli havayolu şirketleri ile aktarma noktası için kullanılıyor. Şatafatlı bir yer değil yani. Şimdi buradan aktarmayı yapacağız ama yine bir daha X-ray'den geçirtiyorlar aktarmada bile. Hadi bakalım. Bagajımızı da hallettik. Zaten direkt Irak'tan verirken Kuveyt'e bağlamıştı. Aktarma yaparken hani demiştim ya size ülkeye girmeme gerek yok diye. Buna dikkat edin diye. Böyle olunca çok rahat oluyor. Şimdi bir kahve içerim en kötü. Biraz zaman geçiririm çünkü küçük bir yer burası zaten. Kapıya direkt geldim. Sonra da uçuşumuzu yaparız. Biraz okuma yaparım. Size Kuveyt'i anlatmak için biraz video izlerim. Sonuçta gittiğim yerlerin derslerine çalışıyorum ki bu videoları birazcık size hem gezi rehberi hem belgesel tadında yapabileyim diye. Hayatınızda hiç Dubai'ye geldiniz mi bilmiyorum ama bir kez gelmenizi öneririm. Dünyanın merkezi yaptılar burayı. İnanılmaz bir turizm olacak. Düşünün, geçmişte içki dahi içmek yasakken burada belli başlı otellerde içebilirken daha 10 yıl önce şimdi kumarhane yapıyorlar. Turizm ve kapitalizm için her şeyin feda edildiği bir yer oldu burası. Birleşik Arap Emirlikleri'nin içindeki en güçlü emirlik aslında. Ve burayı tamamen turizmin göz bebeği yapmak için uğraştılar ilk başta ama şimdi de finans ve emlak merkezi yapıyorlar. Yani gelecekte bir yer neresi olacak deseniz herhalde Çin derim. Bir de burası. Yani bambaşka bir şey yapıyorlar. Çok ciddi de yatırım var. O yüzden bütün zenginler, kapital sahipleri buraya paralarını yığıyor. Parayla para kazanıyorlar tabiri caizse. Turizm için de iyidir, hem güvenlidir hem de farklı bir yerdir. Kış ortasında yazı yaşamak için de gelebilirsiniz. Hadi bakalım. 99 milletten insan var buralarda. 99. Bütün bu coğrafyanın emekçileri daha çok Hintliler, sonra Afrikalılar falan gelir. Bangladeşliler vesaire de var. O taraftan çok fazla var. Ve göreceksiniz ileride 2050'de falan dünya komple Hintli olacak böyle giderse. Her yerde Hintli var, her yerde. Çok hızlı ürüyorlar. Bir de 1,5 milyar adamlar. Çarpı 2 olunca dünyanın dört bir yanında görebiliyorsun. Buranın da herhalde %70'i falan Hintlidir yani. İddia ediyorum. Bir anda yüzler, kıyafetler, her şey değişti. Uçağa doğru geçiyorum. Hadi bakalım, 1 saat sonra Kuveyt'teyiz. Bu şekilde şimdi uçağa doğru gidiyoruz. Hava çok değişti. Çok aşağıya indiğimiz için artık sıcaklığı hissetmeye başladım. Sıcağa isyan etmeyeceğim artık. Soğuk çok daha yorucu çünkü. Biz sıcak adamıyız. Tam bizlik yine de. Şu anda dua okuyarak uçak birazdan kalkacak. ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده Ne diyor bilmiyorum, bilenler yoruma اللهم yazsın. أنت الصاحب في السفر Ve 112. ülkeye adım attık. Ya o kadar şanssızım ki 2 uçakta da cam kenarında oturmama rağmen camdan dışarısı hiç görünmüyordu. Hem dışarıda toz bulutları vardı çölden dolayı hem de aynı zamanda camlar çok pisti. O yüzden size gösteremedim. İdare edin artık. Şimdi Kuveyt'e geldik. Bakın burası vize noktası olacak. Vizemizi düzenleteceğiz. Çünkü online de alabilirdim vizemi. Gelince de alınıyormuş. Bir deneyeyim bakalım hangisi daha kolay olacak ama burası aynı zamanda kapıların olduğu yere çıktı. Uzun zamandır bu kadar çok farklı milleti bir arada görmemiştim. İnanılmaz bir farklı milletlerin mozaiğini görüyorsunuz buralarda. Eskiden bize bunu dünyayı gezen abilerimiz şey derdi. İşte Londra'ya gittiğinizde görün, İngiliz göremezsiniz Londra'da. Dünyanın dört bir yanından eski sömürdüğü ülkelerden insanlar geldiği için bir harmoni olur. Sihizm dinine inanan da olur, Hristiyanı da olur, Müslümanı da derlerdi. Şimdi yeni dünya düzeninde bence böyle mega yerlerin hepsini böyle yapacaklar. Herkesi karıştıracaklar. Sovyetlerin de böyle eskiden bir planı varmış. Parçala, ayır, karıştır sistemi. Size onu Sovyetler bölümünde anlatmıştım. İzlemenizi öneririm. Yeni dünya düzeni de böyle olacak biliyor musunuz? Bir kere her yerde Hintliler olacak. Sonra herkesi karıştıracaklar.
belli ülkelerin mesela buralar gibi aşırı zenginleri olacak, emirler, aileleri. İşte senin benim gibi normal insanlar, geçinmeye çalışan insanlar da olacak. Bir de en kötü işleri yaptırdıkları kesim olacak ki bunu genelde Hintliler ve Bangladeşliler yapıyor. Bir de Afrikalılar. Bak görürsünüz 20 sene içerisinde bir de birliklerimin hepsini sırasıyla bütün özellikle bu Körfez ülkelerinde ilmik ilmik hepiniz şahit olacaksınız. 10 yılda bunu yaptılarsa 20 yılda başka bir dünya kuracaklar. Vallahi ben de şu an bilmeden havalimanına gelip vize nasıl alınır size onu göstermeye çalışıyorum. Sanırım şu taraftaydı. Oklar ilk başta orayı gösteriyordu. Bunu mu yapıyorlarmış? Kral Selman Kapısı. Bu şeyde değil mi ya? Suudi Arabistan'da bildiğim kadarıyla. Kuveyt'te değil ama burası da yaparsa şaşırmam. Artık hepsi birbiriyle yarışıyor. Buradan vizenizi düzenleyebilirsiniz yazıyor. Girelim bakalım. İnşallah kolayca verirler, uğraştırmazlar ya. Yaklaşık olarak 1 saat 40 dakikadır vize almaya çalışıyorum. Şuradaki odada Sri Lankalı, Bangladeşli, Hintlilerle beraber uğraştık. Sıraya soktular, dünya insan geldi sonrasında beklettiler. Şuraya gittim, parmak iziyle uğraştım. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar uzun fotoğrafım, videom çekilmedi. Parmak izi ve kamera kaydı alınırken. O yüzden Kuveyt'e gelmeden önce online alın vizenizi. Boşu boşuna 2 saatim yendi. Belki bu süreçler online alsanız bile geçerli olabilir. Çünkü parmak izi ve fotoğraf da çekiyorlar. Böyle bir 2 saat gereksiz boş boş beklettiler. Şimdi resmi olarak ülkeye bu evrakla giriş yapacağım inşallah. Bana 90 gün kalışlı vize vermiş. Tek girişli. Para falan ödemedim. Direkt herhalde parasız bir şekilde, ücretsiz bir şekilde vizeyi veriyorlar. Hadi şu bagajı da alayım da ülkeye resmi olarak gidelim artık. Bak o kadar uzun beklettiler ki bagajları böyle şöyle ayrı bir yere getirip toplamışlar. Kemerlerden almışlar çünkü. Şimdi bu benim artık vizem. Burada giriş damgam. Çıkışı da şuraya koyacak. Ve bunu bana uyarmadı. Yani bu kağıdı ben normalde kaybetmemem gerektiğini biliyorum. İnternette araştırdım. Öyle yazıyor çünkü. Ama mesela bunu bana söylemesi lazım. Nereden bileceğim ben bunu? Aklınızda bulunsun. Kuveyt'e gelirseniz bu kağıda sahip çıkın. Şimdi böyle bir yerde öyle çok ahım şahım lüks bir havalimanı değildi. Artık ülkeye resmi olarak yürüyüş yaparak giriş yapalım. Buz gibi. Havalimanının içinin soğuk olur diye tahmin ediyorum. Dışarısının böyle serin olma ihtimali yok akşam olsa bile. Çıktığında bak, solda Starbucks, Starbucks, bütün o Joy the Juice'lar, global markalar var. Şurada Burger King falan var. Şöyle bir çıkalım bakalım. Acıktım da ya hiçbir şey yemedim ki doğru düzgün. Bir yandan karnım zil çalıyor. Enerjim düşmeye başladı. Vallahi bildiğin kan şekerim düştü. Artık takatim kalmadı. Sabahtan beri yollardayım. Uçakta da bir şeyler aldım ama hiç doymadım. O yüzden ne bulduysam yiyeceğim. Şurada burger artık gömüp enerji almak istiyorum. Günlerde de zaten sürekli kebaptı, pilavdı, ayrandı. Bayağı Irak'ta da yediğim için şöyle biraz pis bir şeyler özlemişim. Karnımı doyurup ondan sonra Kuveyt merkezi artık otele bir şekilde gideceğim. Evet şu anda Kuveyt'e geldik. Güvenlik testi yapıyorum. Kamerayı oraya bıraktım. Bakalım çalınacak mı? Thank you. Thank you. Tabii ki çalınmayacak. Havalimanında zaten güvenli ama bu ülke genelinde sıkça test edeceğimiz bir şey olsaydı asla tedirgin olmazdık. Çünkü burada adamı mahvederler. Sıkıyorsa biri bir şey çalsın. Dubai, Katar'da bunlardan bir tanesidir. Çok güvenlidir bu konularda. En son Kuzey Kutbu'nda böyle övdüm kameram çalındı gerçi de. Orada kamera olmadığı için kameram çalınmıştı. Güvenlik kamerası yok çünkü ihtiyaçları yok. Sözde öyle diyorlardı. Burada da her şey kamera denetiminde olduğu için güvenli. Şöyle bir burgerdan Whopper menü söyledim. Arkadaşlar 8,5 dolar ödedim. Amerikan doları bu menüyü. Hesaplamasını siz yapın, TL'yi çevirin, bizdeki havalimanı fiyatlarını düşünün. Onu siz kendiniz yazarsınız. Ama kişi başı yaklaşık 100 bin dolardan fazla geliri olan bu zengin ülkede 1 dolar 3,25 Kuveyt dinarına eşit. Burada dinar dolardan daha değerli. Bunu çok az yerde görürsünüz. Zaten dünyadaki para birimlerine baktığımızda en çok dolara karşı değerli olan ülkelerden bir tanesi de Kuveyt. Ben de bunu ilk defa tecrübe edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben de şu burger'ın patatesini hiç sevmiyorum ya. McDonald's'ın daha iyi. Günlerdir yoldayım. Bazen böyle yapmayı seviyorum. O da bu videoya denk geldi. Afiyet olsun bana.
Kuveyt'teki odamıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an milyon dolarlık bir odada kalıyorum. Ya bak benim şansıma Suudi Arabistan'da tatil mi varmış, bir şey varmış. Ben dün gece son dakika otel aramıştım ve en ucuz oteller 150 dolardan başlıyordu. Sordum, dedim niye bu ülkede otel yok? Dedi ki Suudilerin tatili var. O yüzden her yer dolu. Hatta ben büyük yatak seçmiştim. Bana 2 ayrı yataklı oda verdiler. Kaldığım otelde herkesin bildiğini düşünüyorum. Marriott Courtyard. Kuveyt'te de merkez neresi, deniz kenarı neresi, tatil köyleri hangileri, ben biraz araştırmıştım. Onlara da açıklamadan bakarsanız ne oteller var, bu hiçbir şey bile. Ama yine de gayet Marriott'in güzel, keyifli, rahat, konforlu otellerinden bir tanesi. Aşırı lüks değil ama işimizi görür. Hostel yok burada. Zaten düşük bütçeli otel falan da yok yani. Her şey çok lüks. Ve otele hemen yerleşince size şimdi odayı biraz gösteririm. Oteli falan da gösteririm de. Havalimanından buraya gereken otobüs bulamadım. Bir ben kaldım. Sonra taksiye atladım. 6-7 Kuveyt parası, dinarı ödeyerek buraya geldim. 35 dakika sürdü. Havalimanından burası çok yakın gibi görünüyor ama çok trafik vardı. Yollar devasaydı. Yani biz aslında oldukça büyük bir şehir devletine geldik. Yani aynı Singapur gibi. Tamam, burada da küçük şehirler var ama hani Kuveyt şehri, Kuveyt City diye geçiyor. Şehri aslında ülkenin kendisi. O yüzden bayağı bir şatafatta göreceğiz. Baştan söyleyeyim. Bu ülkede 1 gram dahi alkol içecek yer yok. Yani Dubai gibi değil burası. Burası eski Dubai gibi düşünebilirsiniz. 15 sene önceki o yasakların olduğu. Kuveyt'in her yerinde neredeyse bir tane dahi ne bar. Onu da geçtim. Herhangi bir yerde 1 gram alkol dahi satmak çok katı yasak. Net bir şekilde. Hadi odamızı göstereyim bir de. Bakın bura güzel bir şekilde çalışacağım, videolarımı toparlayacağım, masam olur. Şöyle 2 tane yatak vermişler. Şu an 21. kattayım. Birazdan manzarayı göstereceğim. Şöyle bir kocaman bana ait bir televizyonum var. Şurada gardırobum var. Burası bana ait duş, tuvalet. Yani gördüğünüz gibi öyle ahım şahım bir lükslüğü bir şey yok ama böyle 100-150 dolar düşünün yani. Şöyle kentin tepesinden, bakın gökdelenlerle aynı bölgedeyim. Aşağıda da şu havuzu görüyor musunuz? Bu bizim bu otelin havuzu. Gündüz falan burada yüzerim artık. En güzel yanı da Türkiye'de kış yaşanırken burada yazı yaşayabiliyorsunuz. Şimdi ben şu bagajımı bir atayım. En azından bir ülkeye gelirken neler yapıyorum görmüş olduğunuz, tecrübe etmiş olduğunuz, sizler de ekranlarınızın başında hem de heyecanıma ortak olduğunuz. Şimdi artık kendimizi sokaklara doğru bir atabiliriz. Baksanıza kocaman bir şehir aslında. Dedim ya 35 dakikada geldim buraya. İnsan bu kadar büyük bir yer beklemiyor ama yolda kalabalıklığı anladım. Bu da benim otelimin 21. katından bir gece manzarası. Kuveyt'e giriyoruz bakalım. Baksanıza şu girişteki lükse. Yani sanki Dubai'deki o lüks otellerden birinde kalıyorum gibi ama odalar falan da aşırı böyle şey değildi. Wow olmadık yani. Biz Singapur'da Marina Bay Sands'te kaldık, hatırlıyorsunuz. Hatta beni böyle double, triple upgrade ettiler. Çok lüks bir oda vermişlerdi. Onun videosunu izleyin. Buraya kartı bırakırım. Çok iyi oteldi. Hayatınızda bir kere görmenizi öneririm. Bu da fena değil. Burası da lobi kısmı. Kahvaltı falan da burada veriliyormuş. Böyle ferah bir alan yapmışlar. Ortaya bitkileri falan da koymuşlar. Güzel bir ambiyans olmuş. Kokusu falan çok güzel ama. Böyle bir zenginlik kokmuyor değil. Zengin bir yere geldiğini hissediyorsun direkt. Allah Allah. Başlasın bakalım. Bir de şöyle göstereyim size. Şahane hava var şu an dışarıda. İyi ki böyle kışın gelmişim. Buraların en güzel zamanlarıdır. Yazın çekilmez. Ve görüyorsunuz arkadaşlar, Kuveyt'in zenginliği, bankalar, gökdelenler, iş merkezleri, yatırım şirketleri, oteller ve tertemiz sokaklar. Çok ama çok düzenli bir yer göstereceğim sizlere. Ama akşamı beklediğimden daha canlı. Yani Irak'tan sonra burası çiçek gibi geldi. Bakar mısınız? Tertemiz, pırıl pırıl her yer. Bir tane dahi çöp yok, plastik yok, sigara yok. Sigaranın artık olmamasından o kadar mutluluk duyuyorum. O kadar nefret ettirdiler ki Irak'ta. Şu temizlik, düzen özlediğim şey olmuş ama bu da harbi çok fazla yani. Hani sanki Singapur'daki gibi, işte İsviçre'deki, Norveç'teki gibi inanılmaz güzel bir temizlik. Bunu çok seviyorum işte. Darısı da bizlerin de başına. Umarım bizim ülkemizde cezalar inşallah gelir ve şöyle tertemiz oluruz. En büyük hayallerimden bir tanesi ülkemin de sokaklarını pırıl pırıl görmek. Bu konuda sizler de bana hak veriyorsunuzdur. Gidelim bakalım. Şöyle bir Kuveyt'te akşam gezisi yapalım hep beraber. İlk izlenimlerimi de sizler de canlı canlı görürsünüz. Bak, şehrin tam kalbinde Türk Hava Yolları'nın ofisi var. Kocaman koymuşlar. Ey maşallah be.
İnsan böyle kendinden, memleketinden, milletinden bir şeyler gördüğünde yurt dışında çok mutlu oluyor. Türk Hava Yolları da en büyük bizim markalarımızdan biri ve karşıda LCV2 de geldi. Bu LCV2 neymiş ya? Her yerde onun mağazaları var. Yurt dışında çok görmeye başladım artık. Benim gideceğim yer de orası. Baksana insanlar zaten sürekli arabalarıyla burada ulaşım sağlıyor. Kaldırımda yürüyen bir ben varım. Biraz da işte Pakistanlı, Hintli kardeşlerim var. Diğer herkes benim hani otelime yakın diye ben yürümeyi tercih ettim. Burada arabayı kullanırmış. Gökdelenlerin resmen altında şu an eziliyorum. Nasıl yaşıyorlar bu kadar yüksek binalarda ya? Bana mesela çok ürkütücü ve sıkıcı geliyor, basık geliyor. Ama tabii hepsi bir tercih ve kiminin de zorunluluğu. Şuraya gider kahve falan içerim dedim ama inşallah karşıdan karşıya geçersek. Oğlum hadi senize. Pret a manger bile var. İngiltere'de her yerde görürsünüz bunu. Yurt dışında ama öyle her yerde de göremezsiniz. Ama buraya yapmışlar. Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Birazcık ülkeye alışalım. Bu alışveriş merkezleri çok geç saate kadar açıkmış burada. Ya şunun içerisine nasıl bu kokuyu veriyorlar? O kadar güzel kokuyor ki parfüm gibi resmen. Size gidip de iPhone fiyatları çekecek halim yok dedi ve çekti. Ya işte aynı Türkiye'dekinin yarı fiyatına falan geliyor arkadaşlar. Her yerde neredeyse aynı, yani birçok yerde 50 dolar falan oynar. Burada da çok uygunmuş. Aklınızda bulunsun, sırf bu tatili yapıp telefon alıp dönenler oluyormuş. Öyle yazmışlar forumlarda falan. Bakarız, tecrübe ettikçe gösteririm. Burası da bayağı lüks çıktı. Ben daha küçük bir yer bekliyordum. Ülke kadar alışveriş merkezi yapmışlar. İşin ilginç yanı, bu ülkede bu kadar insan yok. Yani bütün ülkeyi şu alışveriş merkezine soksak anca yer kaplar muhtemelen. Bu kadarını beklemiyordum yani. Ben daha küçük bir yer bekliyordum. Bakalım gezelim. Bak dışarıda hiç kimse yoktu. Herkes alışveriş merkezlerinde. Bir de bunların kordonuyla çarşısı var. Soğuk diyorlar bu pazarlara. Orada oluyor daha çok. Dubai gibi değil tabii buralar. Ben ne olacağını tahmin ediyorum. Mesela Katar'da çok iyi değil. Dubai başka bir dünya. O yüzden en son belki bir kıyaslamasını yaparım sizlere. Bak rastgele bir alışveriş merkezinde her ülkede yaptığımız gibi bir internet testi yaptım. Bakar mısınız? 25'e 0 değil elimdeydi. 27 upload'da. Otelde de 90 indirmeye 100 yükleme vardı. Bu ülkelerin nasıl interneti bu kadar iyi olduğu anlamış değilim. Ben Fethiye'de hala 25 megabit alıyorum. Hizmete bak. Çok iyi. Emirlikle yönetilen bir ülke Kuveyt. Hoş geldiniz. Şöyle bir kahvemi aldım. Buna 1.10 verdim sadece. Yani 3,5 dolar falan yaklaşık olarak. Bu kadar çok para kazanılan bir ülkede gayet uygun bir kahve içiyorum. TL'ye çevirin. İster dolara ister euroya. İnsanların eğitim seviyeleri dikkatimi çekti ilk başta. Konuştuğum çalışanları geçiyorum mesela. Çalışanlar dedim ya Filipinli ya Nepalli, ki onların da hepsi çok iyi İngilizce konuşuyor. Memur da çok iyi İngilizce konuşuyordu mesela. Sonra biraz araştırdım. Eğitime çok önem verirmiş Emir. Bundan 3 sene önce büyük Emir ölmüş. Şimdi oğlu gelmiş. Ve emirlikle yönetilen bir ülke olduğu için de İslami kurallarda geçerli olduğu için alkol yok demiştim ya. Gece hayatı da yok. O yüzden insanlar böyle akşamları alışveriş merkezlerinde zaman geçiriyor, sosyalleşiyor. Ülkede eğitim bedava, sağlık bedava. İş kuracakları zaman, projeler yapacakları zaman devlet destekleri çok düşük rakamlarda. Buraya gelen ekspatlar bile yıllık sadece 40 dinar mı dolar mı öyle bir şeydi civarı, bak yıllık vererek sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyormuş. Yani biraz da sosyal devlet olmaya çalışan bir ülke aslında burası aynı zamanda. 3 milyonluk ülkenin 2,5 milyonu dışarıdan gelen göçmenler ve ekspatlar. Kendi halkları aynı Dubai ve Katar'daki gibi pek çalışmayan, daha çok sermayeyi yöneten, ülkenin işte askeri de onlar olur, polisi de onlar olur, yönetimi de onlar yapar. Yani yabancı birini dahil etmezler.
İşte burası için de aynı şey geçerli. Öyle ki burada para bırakın, hani para vererek vatandaşlık almayı bildiğim kadarıyla kadınlar erkekle evlendiği zaman olmuyor. Evlilik durumunda bile vatandaş olamıyorsunuz. Bunların hepsini daha da böyle birazcık ülkeyi okudukça, içine girdikçe anlatacağım ama ilk izlenimlerim pırıl pırıl bir ülke. Beklediğimden daha güzel, düzenli ve daha modern. Yani ben daha da aşağısı bekliyordum. Bir alkol var. Alkol ve gece hayatını henüz getirmemişler buraya. Bence ileride o da gelir. Ama diğerleri genel olarak beklediğimin üstünde çıktı. Günaydın. Dün akşam bir Türk'le tanıştım ve ondan çok güzel bilgiler öğrendiğim için gezime devam etmedim. Sonraki bölümlerde eğer o da isterse sizi onunla tanıştırırım. 7 yıldır burada yaşıyormuş. Yani internette bulamayacağım birçok bilgiyi ondan öğrendiğimi düşünüyorum. Sabah böyle 21. katta uyandım ve tamamen böyle çöl dokusunu hissedebileceğim bir manzara beni karşıladı. Her yer gökdelen. Son 30 yılda bunu başarmış bir ülke. Evet, petrol rezervleri çok yüksek. İran da yüksekti. Buradaki diğer birçok ülkenin de rezervleri var. İran'da da var vesaire. Bunlara değineceğim. Ama nasıl başardılar? Bir sonraki bölümde sizlere bunu anlatmak istiyorum. Bugün birazcık videolarla uğraşıp işlerimi toparlamam lazım. Ben de dünya turlarıma çıktığımda her gün video çekmiyorum ya da her gün gezmiyorum. Sonuçta bu da bir iş. O yüzden yine videonun başında söylediğim gibi hani videoyu beğenip yorum yazarsanız, fikirlerinizi söylerseniz bizim için çok büyük katma değer sağlıyor. Ve aynı zamanda Kuveyt'ten merak ettikleriniz varsa onları da yorumlara yazın. Ben birazcık daha kapsamlı şeyler anlatmak istiyorum Kuveyt'te. Çünkü Kuveyt'e geldim, burada hiçbir şey yok değil. Bunu bir yaşam standartlarını da düşünüp dünyanın en değerli parası nasıl olmuşlar bunu araştırarak sizlere aktarmak istiyorum. Eğitimin, sağlığın bedava olduğu, devletin vatandaşların evlenecekleri zaman arazi verip ev yapmalarına yardımcı olduğu, hatta ev yapacağı yerde eğer ki imar yoksa, henüz gelmemişse al diyormuş, sen şu binada otur, kirasını da bana gönder, ben ödeyeceğim devlet olarak diyormuş. İşte bunu sizlere anlatmak istiyorum. Evet, çok küçük ama bu sistemi nasıl kurmuşlar, nasıl korumuşlar ona değinip yerinde Türklerle de tanışırsam onlardan da aktarırım, yaşayanlardan. Sizlere gezi rehberleri hazırlayacağım. Bugün dinlenirim. Bir sonraki bölüme iyice çalışırım dersime. Sizlerle Kuveyt'te kaldığımız yerden devam ederiz. 112. ülkem Kuveyt'e hoş geldiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.